Sevgili hanımlar, merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün size bir sürü şal yığınıyla geldim. Aslında bugün şal örmeyeceğim, bir tane boyunluk öreceğim ama şimdi size BİM'den aldığım trend kek ipiyle neler yaptığımı göstermek istiyorum. Bu şalları trend kek ipiyle yaptım ama siz farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Önemli olan örneklerini görmeniz. O yüzden ben şimdi size bir sürü örnek göstereceğim. Bakın arkadaşlar, videoları var kanalımda. İpin bir tanesiyle böyle çok güzel tatlı bir renk olan bu güzel lilalı, morlu ve pembeli iple böyle güzel bir şal ördüm. Ayrıca şalımızı ütüleyebilirsiniz. Ütüleyince de hiç değişmiyor. Ben bunu ütüledim. Bakın, bu modeli kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle püsküllerini değişik yaptım. Arkadaşlar, bir tanesi bu şallardan. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğer modellerde ipin üstünde resmi bulunan model. Yani şu gördüğünüz şu model. Bunun yapılışı da kanalımda var. Bakabilirsiniz. Bakın, çok tatlı bir örneği var. Böyle uçlarına da püsküller yaptım. Bundan 3 tane yaptım. Bu renklerin bir tanesi turunculu ve pembeli ve morlu olan renk. Sonra diğerleri de şöyle çok güzel. Bu baktüs şal diye geçiyor. Ayrıca boyunluk gibi. Yani tam şal değil, omzunuzu ancak kapatır şöyle bir. Ama boyunluk gibi çok güzel oldu bu modelimizde. Örmesi çok kolay. Bunları kanalıma bakıp hepsinden örebilirsiniz. Şu da yine aynısından. Şimdi arkadaşlar gelelim. Diğerlerin modelleri farklıydı. Bunun modeli farklı. Bundan hem şal hem de boyunluk yaptım. Üçgen şal ve boyunluk. Önce şalımı göstereyim. Bakın ne kadar güzel bir örnek. Böyle bak, düz şalın da, bunların da, üçgen şalın da, dikdörtgen şalın da ipleri aynı ip. Bunun modeli farklı sadece. Şöyle örneği farklı yani. Bunun yapımı da var. Böyle lilalı bir ipten yapmıştım daha önce. Onu hediye ettim yeğenime. Şimdi bir de bu ip var. Bu batik ipler gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da bir kenara kaldıralım. Asıl bu örneğimize gelelim. Yani bu örnek hem üçgen şalda hem de bu yapacak olduğum boyunlukta çok güzel durdu. Hakikaten bakın arkadaşlar. Yani aynı örnekle hem üçgen şal hem de böyle dikdörtgen şekilde bir şal da yapabilirsiniz. Ben bunu boyunluk olarak tasarladım. Böyle boyunlukta yapabilirsiniz. Aynı örnekten. Evet arkadaşlar, şimdi bu güzel örneğimizin nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar, şalımız ve boyunluğumuz için kullandığım ip 5 katlı bir ip. Böyle kalın bir ip. Bu sebepten dolayı şöyle 3,5 milim bir tığ kullanıyorum. Bakın, ucu bayağı kalın bir tığ. El işi yaparken hangi tığla daha rahat çekebiliyorsanız, böyle katlarına takılmadan o tığ kullanın. Yani siz birkaç tığ deneyin. Hangisi güzelse, hangisiyle ipinizi böyle rahat çekebiliyorsanız onu kullanın. Şimdi arkadaşlar, bu güzel örneğimizi göstermek için ben böyle kısa bir mesafe yapacağım. Siz artık istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yani bunu böyle yarım metreden fazlaca uzatıp isterseniz kocaman dikdörtgen bir şal yapabilirsiniz. İsterseniz daha kısa tutup güzel bir atkı yapabilirsiniz. Şimdi ben şu güzel örneği göstereyim. O kadar basit ki trabzan yapmayı bilen herkes bunu yapabilir. Şöyle ben bir miktar zincir çekeceğim. Elinize biraz gevşek tutarsanız örgünüz yumuşacık oluyor. Bu kalın ipler çok sıkı örünce sert bir şey oluyorlar çünkü. Evet arkadaşlar, ben şu kadar bir zincir çektim. Şimdi trabzan yapmak için 4 zincir çekiyorum. Evet, 4 tane zincirimizi çektim. Tığımızın üzerine doluyoruz. 4 zincirimizin
dibine batıyoruz. Yani 4 zincirimizin yanındaki zincire batıyoruz. 2 seferde çekiyoruz. Evet, tığımızın üzerini doladık. Şöyle 2 defa da çektik. Bu sırayı böyle trabzanla dolduruyoruz. Trabzan yaparken şurada şu üst kanattan alırsanız burası delik olur. Ben şu alt kanat aşağıda kalacak şekilde, şu 2 tane de burada olacak şekilde alıyorum. Gerçekten sağlam oluyor. Ve delikli olmuyor böyle yapınca arkadaşlar. Zinciri sayısız çekip sonra artan kısmını geri sökebilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar yapın. İstediğiniz uzunlukta. Yani şöyle bu kadar bana yeter dediğinizden sonra zincir artarsa onu buradan kesip sökebilirsiniz. Evet arkadaşlar, zincirimizin üzerine trabzanla doldurdum. Şimdi geri döneceğiz. 5 zincirle 1 2 3 4 5 zincirle geri döndük. Tığımızın üzerine doladık. Şuradan bir taneyi atlıyoruz, ikinciye batıyoruz ve oraya bir trabzan yaptık. Sonra bir zincir çekiyoruz, bir tane atlayıp diğerine batıyoruz ve tekrar bir zincir çekiyoruz, bir tane atlayıp diğerine batıyoruz, bir zincir ve diğerine, bir zincir ve bir tane atlayıp diğerine, bir zincir ve bir tane atlayıp diğerine, böyle sırayı tamamlıyoruz. Sıranın denk düşmesi için hep tekli sayılar olması lazım arkadaşlar. Şunu da göstereyim hemen. Şimdi ben zincirimizin üzerine 23 tane trabzan yaptım. Şöyle arkadaşlar, zincirin üzerine 23 tane trabzan yaptım. Yani tekli sayıyla bitti. Eğer 22 tane olsaydı denk gelmezdi. 23 ya da bunun 2 katı uzatacaksınız. Burada mesela 47'ye kadar, yani 23'ün 2 katı 46 ise burada 47 yapacaksınız, denk gelecek. Yani şurası denk gelecek arkadaşlar, göstereyim hemen. Bir tane örüp bir tane boş bırakıyoruz ya, bir tane ördük, bir tane boş bıraktık, bir zincir çektik. Şimdi şurada bir boşluk kalacak en sonda. O yüzden bir örüp bir boş bırakınca burası denk gelmiş olacak. Yani tekli sayılarda denk geliyor. Evet, şimdi tekrar bakın, bir sıra trabzan, bir sıra delikli böyle trabzanlarımızı yaptık. Şimdi geri dönerken 4 zincir çekeceğiz. Çünkü 4 zincir çekmemizin amacı, burayı dolgulu olarak geçeceğiz. Az önce şu zincirli yerden dönerken 5 zincir çekmiştik. 4 tanesi şuradaki trabzanı oluşturması için, bir tanesi de araya çekilmişti. O yüzden 5 tane. Yani delikli kısımları yaparken 5 zincirle geri dönüyoruz. Dolgulu kısımları yaparken de 4 zincirle geri dönüyoruz. Ve şimdi tığımızın üstünü doladık. 4 zincir çektikten sonra şu boşluğa şöyle batıp oradan bir trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanımızı tam tepesine yapıyoruz. Sonra şu boşluktan alıyoruz direkt. Bu da renk geçişlerinde çok güzel görünüyor arkadaşlar, boşluktan almamız. Yani bir tanesini boşluktan alıp bir tanesini diğer trabzanın üzerindeki şu delikten alıyoruz. Evet, bir tane boşluktan, bir tanesini tepesinden, bir tane boşluktan. Bakın, ikinci renge geçtik, çok tatlı. Bu batik ipleri çok seviyorum. Böyle renk geçişlerinde harika oluyor. Örgünün modeli farklıymış gibi görünüyor sanki. Evet arkadaşlar, bir tane tepesinden, bir tane boşluktan,
bir tane tepesinden, bir tane boşluktan, bir tane tepesinden ve boşluktan. Evet, harika. Söylediğim gibi her iple yapabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Gerçekten model çok güzel ve çok basit. Trabzan ve zincir yapmayı bilen herkes yapabilir. Bakın arkadaşlar, en sonuncuyu bir tane boşluktan aldık. Sonrakini de zincirimizin üzerinden alıp tamamladık trabzanımızı. Bir boşluktan bir tepesinden, yani böyle tamamlandı. Şimdi 1 2 3 sıraya yaptık. 4. sıraya yeniden böyle delikli yapacağımız için 5 zincir çekerek dönüyoruz. 4 ve 5 döndük arkadaşlar. Döndükten sonra bir tane atlayıp, yani şunu atlayacağız, zincirin dibine saymıyoruz, şuradan bir tane atlayıp şunun tam tepesine batıyoruz ve alttaki ile üstteki direkt böyle karşılıklı geliyor. Bir tane zincir ve bir tane batıyoruz buraya. Bakın, ikisi denk geliyor. Tekrar yapalım. Bir zincir, bir tane atladık, ördük. Bir zincir, bir tane atladık, ördük. Bir zincir, bir tane atladık, ördük. Bir zincir ve ördük. Bir tane atladık, ördük. Bir tane atladık, ördük. Bir tane atladık, ördük. Hep aralara da hep bir zincir çekiyoruz. Yani aşağıda bir tane örmüyoruz, yukarıya bir tane zincir çekiyoruz ki delikli bir model oluyor. Evet, şimdi 1 2 3 4 zincir çektik. Bakın, çok tatlı oldu arkadaşlar. Şu çubuklar üst üste denk geldi. Evet, bakın, bu böyle üst üste denk geldiler. Evet. Şimdi dolgu yapacağımız için tekrar 4 zincir çektik. Bir tane araya, bir tane üzerine, bir tane araya, bir tane üzerine, bir tane araya, bir tane üzerine yapıyoruz. Böyle böyle sıramızı tamamlıyoruz. Bundan her şey yapabilirsiniz arkadaşlar, bu örnekten. Şal ve atkının yanı sıra yazlık bluzlar da örebilirsiniz. Örnek gerçekten her amaç için kullanılabilen bir örnek. Ben çok sevdim. Hem de çok basit. Sadece sayıları şaşırmayın yeter. Yani burada nereye batacağınızı hiç karıştırmayın. Zaten ilk sırayı yaptıktan sonra öyle düzene giriyor ki böyle bir günde örüp koyabilirsiniz. Hemen kullanabilirsiniz yani. Evet, en son geldik. Zincirin boşluğuna battık. Şu yaptığımız 5 zincirin, dönerken yapmıştık 5 zincir. Oraya battık ve bir tane de bu zincirin tepesine batıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar, şurada da yine, yani burayı hep çift olarak tamamlıyoruz bitişi. Evet, şimdi yine 5 zincir çekiyoruz. Trabzan yapacağımız, yani şurayı dolgu yapacağımız zaman 4 zincir çekiyorduk bildiğiniz üzere. Evet, burada nasıl batacağınızı düşünmenize gerek yok. Direkt şuna denk gelenin üzerine, yani şuradan bir atlayıp bu üzerine batıyoruz direkt. Araya bir zincir, bir tane atlıyoruz. Evet. Örneğimiz böyle arkadaşlar. Bakın, çok kolay, çok tatlı bir örnek. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu boyunluk olarak düşünmüştüm. Boyunluğu nasıl birleştirdiğimi göstereyim size. Evet arkadaşlar, örgümüzün düz yönü, ters yönü. Düz yönü burası. Evet, şimdi ben bunu ipimi başlı bırakmıştım burada.
nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Şöyle tersini çevireyim. Yani siz de eğer boyunluk yapmak istiyorsanız bu şekilde birleştirebilirsiniz. Şuraya 4 zincir çekiyoruz. Zincir yaptıktan sonra şurayı geldik. Bu diğerinin köşesine birleştirdik. Sonra bir zincir çektik. Tığımızın üzerine doladık. Aynı demin yaptığımız şekilde yapacağız. Şuradan bir tane atlayacağız ve ikinciden bir tane trabzan ördük ve burayı kapatacağız. Sonra bir zincir çekeceğiz ve tekrar 1 2 ikinciden alıyoruz. Burayı böyle 1 2 şuradan kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çektik. Tığımızın üzerine dolayıp şuraya bir trabzan yaptık. Bir tane atlayıp buradan da bir tane atlıyoruz. Bir boşluk atlayıp diğer boşluktan kapatıyoruz ve bir zincir çektik. 1 2. Şimdi şuradaki boşluktan alıyoruz ve bir zincir çektik. Burası 1 2, arasından alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Pardon, burada zincir çekmeyeceğiz. Hemen şurada çekeceğiz zincirimiz. Yani kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve şuradaki her zaman yaptığımız yerden bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine dolayıp bir tane atlayıp ikinciden yaptık. Şuradan bir tane atlayıp yine buradan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Tığımızın üzerine doladık ve bir atlayıp bir taneden örüyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şöyle, bu tarafta trabzanlarla bitmiş olması gerekiyor. Burada da delikli sırayı yapıyor olmamız gerekiyor. Bakın aynı şuradaki gibi oldu. Burası trabzan, burası boşluk, burası trabzan, burası böyle boşluk, delikli yer. Şimdi bunu bu şekilde birleştiriyorsunuz sonuna kadar. Böyle güzelce birleştirip sonra boyunluk olarak kullanabilirsiniz. Düz tarafını da göstereyim. Bakın düz tarafı da böyle çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar, ek yerimiz bitti. Bakın çok da belli olmuyor öyle ek oldu. Çünkü görünüyor. Örneklenmiş gibi oldu böyle. Şimdi arkadaşlar bu boyunluğumuzun ölçüsünü vermek istiyorum size. Şöyle ikiye katlanmış şekilde olarak. Yani bakalım 64 santim. Şöyle ikiye katlanmış hali 64 santim. 64 santimi 2 ile çarpıp o kadar öreceksiniz. Yani 128 santim falan oluyor. 128 santim. Toplamda hepsinin bitmiş ölçüsü. Ve kullanım amacı da şöyle arkadaşlar. Şimdi bunu böyle boynunuza geçiriyorsunuz. Sonra şöyle bir çevirip, yani şöyle bir çevirip tekrar geçiriyorsunuz boynunuza. Ve harika bir boyunluk oluyor. Aynı zamanda da şurayı kafanızın üzerine şöyle çekerseniz sanki kar beresi gibi olmuş olacak bir nevi. Yani hem boyunluk hem bere. Evet, çok amaçlı bir kullanışı var gerçekten. Şöyle boynunuzu geçirin. Daha doğrusu önce kafanızı örtün şöyle. Şuradan kafanızı örtün. Sonra şurayı da şöyle bir vurup şu şekilde geçirin kafanızdan. Ve şöyle harika bir boyunluk olacak arkadaşlar. Yani hem bere hem boyunluk. Örneği de bakın yumuşacık. Elinizi rahat tutun. Çok sıkı örmeyin. Harika bir model.
Gerçekten yumuşacık. Böyle ilkbaharda, sonbaharda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kışın belki biraz üşütebilir bilmiyorum ama boyunluk olarak üşütmez de bere olunca şöyle şuralardan biraz rüzgar alır diye düşünüyorum. Ama baharlık olarak gerçekten çok şahane olur. Evet, örneğimizi de umarım iyi anlatabilmişimdir. İnşallah beğenirsiniz ve güzel yorumlar yaparsınız. İnşallah güzel kalbiniz gibi bir tanecik kalp bırakırsınız benim videomun altına. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Umarım faydalı bir şey paylaşmışımdır sizlerle. İnanın ki ben de bu bildiğim güzel şeyleri sizlerle paylaşınca çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, sıhhatli, güzel günler dilerim hepinize arkadaşlar. Hoşça kalın.